Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine şahane güzel bir modelle geldim. Son zamanlarda keşfette çok popüler, çok trend olan bir model örümcek ağı bandana yapımı. Özellikle de pantolon üzeri aksesuar olarak kullanılıyor bu örümcek ağı bel bandanası diye. Fakat saç için de kullanılabilir. Yani kullanılıyor. Onu biliyorum. Bu modelden bluzlar, eldivenler çok farklı şeyler yapılıyor. Yeni başlayanlar için de inanılmaz derecede kolay. Sadece zincir çekebiliyorsanız bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz ve gerçekten de yaza damgasını vuracaktır. Henüz daha yaz bitmeden bu örümcek ağı bel bandanasını ya da saç olarak, yani saçınızda da belinizde de böyle takım yaparak da kullanabilirsiniz. Özellikle de genç kızların çok tercih ettiği bir model. Hemen yapımına başlayacağım arkadaşlar. Şöyle düzeltip sizlerle daha böyle ekranda da arkada güzel görün örgüsünü diye. Yapmam konusunda da çok istek olduğu için sizlerle ben de paylaşacağım. Malzeme bilgisini veriyorum ben. Bunu ilk denedim arkadaşlar. İlk defa yani yaptım. Şimdi ikincisini sizlerle birlikte yapacağım. Verdiğim sayıları nasıl büyütebilirsiniz, daha büyük yapmak isterseniz, küçük yapmak isterseniz nasıl küçültebilirsiniz. İpimi ben pırlantayla ördüm arkadaşlar. Reklama girmesin, marka vermeyeyim. Bu pırlantayı zaten çoğu takipçim biliyor. Babetlerimde falan ördüm. Gayet birçok örgüye de uygun. Gördüğünüz gibi şahane oldu. Hem daha tok bir duruşu var. Hem de zaten ütülenince de bakın yine tiril tiril duruyor. Öyle sert bir yapısı olmuyor ütü yapınca. İlk ördüğünüzde ütülemeden önce bu şekilde daha sert duruyor ama ütülediğiniz zaman üzerine, ama muhakkak pırlantayla ördüğünüz örgülerin üzerine bir bez koyarak, yani ince bir tülbent de değil. Çünkü akrilik karışım olduğu için parlayabiliyor. Hani böyle koton ipler gibi değil. Koton iplerle ördüğüm bandanalara ben genelde yüksek ısıda buharlı ütüyle bile hiçbir örtü veya tülbent bez koymadan ütü yapabiliyorum, ama pırlantayı ütüleyecekler için bu bandanayı yapıp pırlanta ile örecekler için diyorum. Eğer koton iplerle örecekseniz onlarla da örebilirsiniz koton iple. Sade direkt ütüyü vurabilirsiniz, ama pırlanta ipleriyle ördüğünüzde muhakkak üzerine böyle güzel bir, yani çok ince olmayan tülbent dahi olmasın, biraz daha kalın bir örtü sererek yüksek ısıda yine ütüleyebilirsiniz. Bu şekilde bakın parlama yapmıyor. Gayet de güzel bir görüntüsü oluyor pırlantayla. Şimdi öreceğiz bordo bir rengiyle. Yaptım zaten bu örümcek ağı modeline, bandana modeline ya bordo, kırmızı, siyah, bu tarz renklerle uygun olduğu için ben de bu şekilde uygun gördüm. Şimdi pırlanta ipi koton iplerle de örebilirsiniz. Bir tık daha kalın, koton ipine göre daha kalın olduğu için tığımı da ben 3 milim seçtim arkadaşlar. Normalde koton iple ördüğümde 2,5 milimle örüyordum. Şimdi bunu 3 milimle öreceğim. Hemen örgümüze başlayalım. Ne taraftan? Hemen şu uç kısmından, orta kısmından bu örümcek bandağımız arkada dursun. Biz birlikte hemen yapımına başlayalım. Ne yapıyoruz? Öncelikle sihirli bir halka yaparak örgümüze başlayalım. Pardon, sihirli halkamı ilk yaptığım teknikle yanlış yaptım. Şöyle bir sihirli halka yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar bakın, işaret parmağımı şöyle üstten dolayıp alttan orta parmağımın üzerinden yine aşağıya doğru uç kısmını getirdik. Şimdi içerisinden geçirip 1, 2, 3, 4 zincir çekiyoruz. Tığımı bir kez doladım. 1, 2, 3 seferde çıktım. 1, 2, 3 seferde çıkıyorum. Bu şekilde bir kez dolayıp 3 seferde çıktığım trabzanlarımızı yapacağız arkadaşlar. Sıra boyunca aynı trabzanlarımızı bir sefer dolayıp 3 kez de çıkacağız. Toplamda çektiğimiz 4 zincirden sonra 13 trabzan daha yapıyorum. Toplamda 14 trabzanımız olacak. Şöyle bir kez doladım. 1, 2, 3 seferde çıktım. 1, 2, 3. Hemen 14 trabzanımızı yapıyoruz. Çektiğimiz zincirle dahil. Evet, şurayı çok sıkıp böyle küçültmeye gerek yok. Çünkü bandanamız, bakın burada sık iğne yapacağız en sonda. Küçültürsek çok oval olmuş olacaktır. Şöyle yapacağız ki, pardon kameraya vurdum. Şöyle çek, yani bu şekilde düz olmasını sağlamak için de o ortayı sıkmadan yapmamız gerekiyor. Çok sık olmasına gerek yok. Zaten buraya en son kenarlarına sık iğne yaparak ipimizi de orada yürüteceğiz. Önemli değil, sıkı olmasın, daha iyi olur. Şimdi 14 tane trabzanımızı yaptık arkadaşlar. Şöyle kameraya net göstermek istiyorum. Renk biraz
Garip görünüyor bu pırlanta koyu renkler özellikle. Gayet hava ışık da güzel olduğu halde inşallah şöyle net görüyorsunuzdur. Toplamda çektiğim şu başlangıçtaki 4 zincirden sonra 13 trabzan yaptım ve 14 trabzanı tamamlamış olduk. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. 4 zincirimiz aynı burada yaptığımız trabzan, yani başlangıç trabzan zincirimize sayıyoruz. 3 zincirimizi de şu aralarda oluşturacağımız şu üçer zincirlik boşluklar olacak arkadaşlar. O yüzden bu sırada 7 zincir çektik. Hemen örgümü çevirdim. Yine bir kez doluyorum. Bakın, hemen şu trabzanımız değil, tam ilk trabzan değil, ikinciye. Yine 3 seferde çıktığımız trabzanlarımızı yapıyoruz. Elinizi çok sık tutmayın. Trabzanları daha böyle uzun uzun uzatarak çekerseniz bandana daha böyle hem geniş formu hem de daha direkli duracaktır. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz şimdi aralarda. Çünkü 4 zincirimiz bizim şu trabzan olacak kısmına sayıyoruz. Arada 3 zincir daha çekmiştik. Toplamda 7. Şimdi aralarda 3 zincir çekiyoruz. Bir tane bıraktık. Diğerini diğer trabzan tepesine yine 3 seferde çıktım. Trabzanımı yaptım. Arada 3 zincir çektim. Bir bıraktım. Diğerine bu şekilde 3 seferde çıktım. Trabzanımı yaptım. Bir bıraktım. 3 zincir çekiyorum. Bakın aralarda bir tane atlayıp diğerine, bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz arkadaşlar. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adet kutucuğumuz oluşacak bu sırada. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yedinciyi yapıyoruz. Bakın, bir tane zaten burada trabzanımız vardı. Bunu bırakıyoruz. Başlangıçta çektiğimiz 4 zincirimizin tam tepe noktasına, şurada oluşturduğumuz zincirin tepe noktasına yine trabzan oluşturuyoruz. Ama ikisini birlikte batarsak daha sağlam olur. Evet. Tam noktasına yine tepe noktaya bir trabzan daha yaparak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane burada kutucuğumuz oluştu. Bu şekilde sayılarımızı artırarak en alttaki şu zemini oluşturduk. Örümcek ağı modelimiz artık sayıları arta arta ilerleyecek belli bir noktaya kadar. Sonra biraz farklılık olacak yine. Şurada gördüğünüz, bakın şu aralardaki yine biraz farklılık yapacağız. Ama dediğim gibi genel anlamda zincirle oluşturduğumuz ve arttırmalarla ilerleyen bir model. Bunu yetişkin olarak ben yaptım. Yetişkin dedim, yani yetişkin boyda, hani zayıf, hani beli falan ince, daha zayıf kişiler için uygun. Ama eğer daha büyük yapmak istiyorsanız bel kalınlığına göre bu sayıları şimdi size söyleyeceğim. Zaten ilerledikçe anlayacaksınız bunun matematiğini. Artırmaları ilerleterek, daha fazla yaparak sıra sayılarını bunu daha büyük yapabilirsiniz. Sistem bu şekilde, modeli tamamı böyle olacak. Sadece arttırarak sayılarda birkaç sıra daha büyütebilirsiniz. Küçük yapmak için de yine tekrar sayı sıralarında şu başlangıç, örnek veriyorum, 14 trabzanla başladığımız kısmı siz 12 tane trabzanla başlayarak ya da 10 trabzanla daha küçük yapmak isterseniz bu şekilde de artırmalarını ilerleterek yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen 1, 2, 3, 4. Bu bizim başlangıç trabzan zincirimiz oluyor. Yani her seferinde 4 artı 3 yapmıştık. Burada 7 zincir çekmiştik. Aralarda 3 zincir oluşturduğumuz için. Şimdi 4 artı 5 zincir yapacağız. 2 arttıracağız. Yani aralarda çektiğimiz 3 zincirimiz burada bizim alt sırada şimdi 5'e çıkmış olacak. O yüzden şu başlangıç 4 zincirinden sonra 5 zincir daha çekiyoruz. Toplamda 4, 5 daha 11, evet, 9 zincirimiz olmuş olacak arkadaşlar. Yani altta iki, toplamda 7 zincirdi. Burada toplam 9 zincir olacak. 2 zincir sayısı arttırdık. Arttırdığımız o 2 zinciri şu aralarda biz yani aralara yayıyoruz. Yani 3 zincirdi. Şimdi 5 zincir çekeceğiz arada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hemen örgümü çeviriyorum. Sıradaki trabzan tepesine yine bakın 3 seferde çıktım. Trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Çok sıkı yapmayın. Eliniz normal gevşeklikte olsun. Yine bakın aralarda şimdi 5 zincir çekiyoruz. Alt sırada 3'tü. Bu sırada 5 oldu. 5 zincir çektim. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir çekiyorum. Yine 3 seferde tüm trabzanların böyle aynı eşitlikte, aynı uzunlukta olmasına özen gösterin ki, pardon, fazla çekmişim. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen sıradaki trabzan tepesine yine bakın trabzanımızı yaptık.
1, 2, 3, 4, 5. Bu boşluklar her seferinde 7 olacak. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın bu alt sırada 7 zincir çekmiştik. Şimdi bu 4 zincirimiz bizim trabzan olarak devam edecek. 1, 2, üçüncüye yani arada 3 tane zincir bırakarak tam tepe noktasına şöyle 3 seferde yine çekip trabzanımızı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi 3. sıramızı da tamamladık. 4. sıramıza geçtik. File boşluğu olarak 2. sırayı tamamladık. Şu trabzan ilk trabzan kısmını sayarsak da 3. sırayı bitirdik. Hemen 4. sıraya geçeceğiz. 4. sırada ne yapacağız? Şöyle uzattım biraz. 2, 3, 4 tane trabzan. Şu kenarlardaki trabzan zincirimi çektim. Başlangıç zincirimi. Şimdi arada 7 tane zincire çıkacağımız için şu aralarda bu 3'tü 5. Şimdi 7 zincir çekeceğiz. 4 artı 7 zincir çekerek 11 zincir yapacağız toplamda. Bu sıranın başlangıcında 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Toplamda 11 yaptık. Yani 4'ü kenarda trabzan olarak kalan 7'yi de aralarda. Ara boşluk sayımız olacak. Zincir sayımız. Yine hemen çevirdim. Bakın örgümü sürekli çevirerek bu şekilde yine file oluşturmaya devam ediyorum. Trabzan yaptım. 4, 5, 6, 7 zincir çektim bu kez. Yani her sırada 2 tane zincir arttırarak devam ediyoruz. Yine diğer tarafa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7. Sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet, şimdi alt sırada 1, 2, 3, 4, 5.'ye şu şekilde batarak trabzanımızı yapıyoruz. Bu sırayı da tamamladık. Hemen sonraki sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu başlangıç zincirimiz oluyor. 4 artı şimdi 7'yi de aralar 9'a çıkaracağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir daha çektik. Toplamda 13 zincirimiz oldu bu sırada arkadaşlar. Hemen çeviriyoruz yine. Tekrar trabzan tepelerine yine 3 seferde çıktığımız trabzanları yaparak devam ediyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3. Bu sırayı da aralarda 9 zincir çekiyoruz ve ilerletelim sonuna kadar. Evet, şimdi sonuncu file boşluğumu yapacağım. 9. Tekrar bir kez doluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. zincir içerisine. Buralar tersten oluyor arkadaşlar. Ona takılmayın. Ters tarafından batarak yapıyoruz. Devam ettik. Şöyle biraz daha uzatacağım trabzanımı. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektik. Arada burada bakın 3 ile başladık. 3, 5, 7, 9. 4 artı şimdi 11. Toplamda 15 zincirimiz olacak. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Çeviriyorum yine örgümü. Hemen trabzan tepesine 3 seferde çıkıyoruz. Şöyle uzatarak yapalım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Pardon 11 zincir çekeceğiz bu sırada. Bakın 3'tü 5, 7, 9, 11. Aralarda 11 zincir çekiyoruz. Evet, şimdi bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım. Bakın file boşluğunda sayalım kaçıncı sıramızmış. 1, 2, 3, 4, 5. sırayı örüyoruz. Yani 3 zincirle başladık. 5, 7, 9, 11. Bu sırayı da 11 zincirle devam ettiriyoruz sonuna kadar. Evet, 11 zincir. Şimdi ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4 artı 13. Toplamda 17 zincirimiz olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Aralarda yani şimdi bu kez 13 zincir çekeceğiz arkadaşlar. 11'de 13 zincir çekeceğiz aralarda. 4'te başlangıç trabzan yanlardaki trabzanımıza ekliyoruz her seferinde. Bu şekilde de çevirdik. Yine bakın file boşluğumuzu oluşturduk. Çok kolay ilerleyen bu model. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir. Hemen ipimi bir kez doladım tığıma.
ve diğer trabzan tepesine 1, 2, 3 seferde çıkarak bir trabzan oluşturdum. Bu sırayı da böyle tamamlıyoruz. Evet, şimdi diğer sıraya geçtik. Tekrar sayalım. Neredeyiz? Biz 3 zincirle başladık. 5, 7, 9, 11, 13 zincirle bu sıramızı da tamamladık. Şöyle tekrar trabzanımı uzun tutmak istiyorum. 1, 2, 3, 4 başlangıç zincirimiz ve artı buraya e, bu sırada 13'tü. Şimdi 15. Yani toplamda 19 tane zincirimiz olacak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Çevirdim örgümü. Hemen yine sırasıyla bakın her sırada göstermek istiyorum ben. Zaten birkaç sıra daha yapacağız. Trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane zincir çekiyoruz bu sırada. Bu sırayı da tamamlayalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde örerek 15 zincir çekerek aralarda ilerletelim. Evet arkadaşlar, bu sırayı da tamamladık. Aralarda 15 zincir çektik. Toplamda 19 başlangıç zinciriyle. Şimdi sonraki sıraya başlayacağız. Şu kısma, şu sırayı yapıyoruz. Bu arttırmada yani bu şekilde ilerleyeceğimiz son sıramız düz şekilde. Sonrasında şu aralara yine bir kutucuk sırası ekleyip şu görüntüyü vereceğiz. O sıramız olacak. Sonra ölçüsünü size vereceğim. İsterseniz bu sırada arttırmaları yapabilirsiniz. Birkaç sıra daha. Hemen ne yapıyoruz? 1, 2, 3, 4. Başlangıç. Şu yan trabzan sayımız artı 4 artı 15'ti. Şimdi 17. Yani toplamda 21 zincir çekeceğiz. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Çevirdim tekrar. Hemen trabzan tepesine yine 3 seferde çıktığım trabzanımı yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 zincir çektim. Sıradakine batıyorum. Bu sırayı da tamamlayalım. Ben şimdi size diğer yaptığımın ölçüsünü vereceğim. Eğer daha büyük yapmak isterseniz bu sıradan sonra bir iki sıra daha artırmayı burada yaparak büyütebilirsiniz. Şimdi devam edelim. Aralarda 17 zincir çekerek. Evet arkadaşlar, toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 boşluk file sırası, yani zincirlerimizde 3 ile başladık. Şu trabzanı saymazsak 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 ile bitirdik. Ben bir sıra daha yapacağım. Bunu tamamını, şu orta kısmını burada 17'yi de tamamladım ama ben bunun biraz daha büyük olması için bir sıra daha fazla yapacağım. Şunu anlatmak istiyorum. Eğer büyük yapmak istiyorsanız arkadaşlar, bir örnek veriyorum, şu 17 sırayı ben şimdi 19'da tamamlayacağım, bir sıra daha fazla yaparak. Siz dilerseniz daha büyük, hani bele uygun yaptığınız kişiye göre 17, 19 yapacağım ben şimdi. Siz bunu 2 arttırıp bir sonraki sırada 21, 23 şeklinde büyütebilirsiniz. Ama dediğim gibi küçük de yapmak istiyorsanız 17 değil de 15 ya da 13 sırada bırakabilirsiniz burayı. Şimdi bir sıra daha ben yapacağım başlangıç zincirimi. Çünkü diğerini burada bitirmiştik. Bir sıra daha yapıp bir tık daha büyük olmasını istiyorum bunun. 3, 4 zincir çektim ve artı 17 idi. Şimdi 19 zincirle 23 zincire tamamlayacağız. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Geriye çevirdim. Yine aynı şekilde file boşluklarımı trabzan tepelerine yine kapatarak devam edelim. Aralarda 19 zincir çekiyoruz. 17 idi bu sıra. 19 zincirle ben bu sırayı tamamlayacağım. Siz de istediğiniz büyüklükte ne kadar olsun istiyorsanız o sıra sayısını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şu ölçüyü de vermek istiyorum. Eğer hani 19 zincir değil de benim yaptığım 17 zincirde yapmak istiyorsanız şu boydan ölçüsünü sizlere söylemek istiyorum. İdealse bu ölçü, size göre bu sayıda yapabilirsiniz. Tam bağcıksız arkadaşlar ölçüyorum. Şu sık iğne olan kısmını toplamda 62 santim. 62 santim bağcıksız kısımları
Bağcıklarının her biri de aynı eşitlikte zincir sayısı çekerek yaptım. Onun ölçüsünü de sizlere söylemek istiyorum. Bakın her bir bağcıkta şu anda 31 santimde bağcık boyu. Diğer bağcıkta 31 santim. Şu boydan da sizlere göstermek istiyorum. Şu tam uç noktası orta kısmından da 25 santim bir uzunluğu var arkadaşlar. Eğer siz bunu bu şekilde ideal diyorsanız bu boylarda yapabilirsiniz. Ama hem boydan daha uzun olsun hem daha eni uzun olsun istiyorsanız da sıra sayılarını dediğim gibi arttırarak, bakın ben bu sıra şu ördüğümden bir sıra daha fazla 19'da tamamlayacağım burayı. Bu şekilde bu sırayı da tamamlayıp artık şu ayrım noktalarına doğru ilerlememiz devam edecek arkadaşlar. Evet, sonuna kadar geldik. Bakın toplamda 19 zincirle sıra sayımızı tamamladık. Bu aradaki zincir sayılarıyla. Eğer dediğim gibi artırmak istiyorsanız siz 21 zincirle de bir sıra daha fazla yapabilirsiniz. Bu şekilde artırmalarınızı ayarlayabilirsiniz. Şimdi burada 1, 2, 3, 4 başlangıç trabzan sayım. Sonrasında 10 zincir daha çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toplam 14 tane zincir çektim ve geriye çevirdim örgümü. Bir kez başına tığımı doladım. Bu aradaki 19 zincirdi arkadaşlar. Şimdi bu 19 zincirin 10. zincirine batarak sağda ve solda 9 zinciri bırakacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tam 10'uncuya ortayı buluyoruz. 9, 9, 18'di. Sağ ve solda 9 tane zincirimiz kalacak. Biz bu 10. zincir içerisine bir trabzan yapıyoruz yine 3 seferde çıktığımız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Ve hemen sıradaki trabzan tepesine yine bir trabzan oluşturuyorum. Yani şu aradaki 19'luk zincirlerin arasına da bir trabzan yaparak 8 file boşluğunu burada 16 file boşluğuna çıkaracağız. Pardon, 7 file boşluğuydu. Özür diliyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 idi. Biz aralara da birer tane batarak file boşluğu oluşturuyoruz. Artı 1 olarak 7, 7, 14 file boşluğumuz olacak. Aralarda da 10 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Ve yine hemen sayıyorum. Bakın arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. zincir içerisine toplam sağda 9 ve solda 9 tane zincir kalacak. Tam ortasına kapatıyoruz bu 19 zincirlik kısmın. Bu şekilde bir ortaya bir şu trabzan tepesine 10'ar zincir çekiyoruz aralarda. Bu sırayı file boşluklarıyla sonuna kadar örelim. Evet, şimdi bakın sonuncuya da şöyle 10'uncuya battım. 10 zincir daha çekip şurada 1, 2, 3, dördüncünün tam tepe noktasına trabzanımıza sayıyoruz. Kapattık. Toplamda çünkü burada 23 zincirimiz vardı. Ve bu sırayı da tamamladık. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın arkadaşlar. 7 file boşluğumuza, her file boşluğuna 2 tane file boşluğu oluşturduk. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani biz şu sırayı tamamladık. Şimdi sonraki sıraya geçiyoruz. Sonraki sıraya geçtiğimizde hemen 1, 2, 3, 4 artı 10 zincir olacak. Yani 10 zincirle şu ortaları devam ettirdiğimiz için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincirimiz oldu. Bizim arttırmalarımız artık şu orta kısımlarından devam edecek. Başlangıçlarda aralarda yine 10 zincirle devam edeceğiz. Hemen sonraki trabzan tepesine 14 zincir çekerek üçlü trabzan yaptık. Ve burada 1, 2, 3 zincir çektim. Yine aynı noktaya bir trabzan daha yaptım. 3 seferde çıktım. Şöyle bir V oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Sonraki trabzan tepesine geçiş yaptım. Bura bizim zaten baştan beri devam ettirdiğimiz bu file boşluklarımızın tepe noktaları oluyor. Burada V boşluğu oluşturmuyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektik. Sonraki trabzan tepesine V boşluğu oluşturacağız. Bir trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Ve aynı noktaya bir üçlü trabzan daha yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Sonraki trabzan tepesine
Yine trabzanımı yaptım. Bu sırayı da bu şekilde ilerleteceğiz arkadaşlar. Sadece şu aralardaki, yani bir alt sırada şu file boşluklarına yaptığımız trabzan tepelerine veya boşluğu oluşturuyoruz. Bu kenardaki trabzanlarımız yine aynı şekilde tekli olarak devam ediyor. Toplamda 7 tane V boşluğumuz olacak. Aralarda 10 zincirle sonuna kadar devam edelim ve bir sonraki sıraya geçelim. Evet, şimdi sonraki sıraya geçtik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektik yine. Burada sonuna kadar hep aynı aralarda 10 zincir yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi aralarda sadece şu 3 zincirlik V olan boşluklarda artırmamız olacak. Örnek veriyorum. Burada 3 zincirse şimdi bu sırada 4 zincire çıkartacağız oradaki aradaki zincir sayısını. Hemen V boşluğumuzun bakın ilk trabzanına yine trabzan yaparak bir file boşluğu oluşturduk. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum burada. Sonraki boşluğa yine geçtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. Hemen trabzan tepesine sıradaki bir trabzan oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Burada yine ikinci V boşluğumuza geçtik. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Yine trabzan yapıyorum. Bu sırayı da yine devam edeceğiz. Bu şekilde ilerletelim. Aralarda 4 zincir şu V boşluklarımızın, kalan diğer file boşluklarında 10'ar zincirle sonuna kadar yine gelelim arkadaşlar. Evet, sonuna kadar geldik bu şekilde ilerleterek. Şimdi yine tekrar 14 zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Çevirdik yine bandanamızın bakın o artırma yaptığımız kısma geldik. İlk trabzan tepesine bir trabzan yaptık. Şimdi burada bakın 3'tü, 4, 5 zincir çekeceğiz. 2, 3, 4, 5. Yanındaki trabzana 5 zincir çekerek battık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hemen trabzan tepesine bir trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Artırma yaptığımız ve boşluğuna geldik. 1, 2, 3, 4, 5, 5 zincir çekecektik. 1, 2, 3, 4, 5. 3 ile başladık. V'lerimizi oluştururken 4, 5 zincir çekerek bu sırayı da bu şekilde devam ettirelim arkadaşlar. Bakın artırmamız sadece şu orta kısmında V oluşan bu boşlukların üzerine doğru. Aradaki zincirlerde yapıyoruz. Diğer tüm arada 10 zincir çekerek devam ediyoruz. Bu sırayı da bu şekilde devam ettirelim. Sonra yine sonraki sırada bir farklılık daha olacaktır. Yine ilerleyeceğiz aynı şekilde. Sonuna yine geldik ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim. Burada geriye döneceğim. Bakın arkadaşlar 3, 4, 5. Şu V boşluğunu 3, 4, 5 zincir yapana kadar bu şekilde ilerlettik. Şimdi devam ediyoruz. Geriye döndüm. Burada normalde trabzanla başlıyorduk. Artık trabzan yapmıyoruz. Ne yapıyoruz? Şimdi 14 zincirimizi çektikten sonra hemen pardon bu ilk etapta trabzanımızı yapıyoruz. Çünkü V boşluğuydu. Burada bir trabzan V boşluğumuzu devam ettiriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektik burada. Yine ilerletiyoruz V boşluğumuzu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektik. Bu aralardaki şu devam ettirdiğimiz sürekli bu trabzan sıramızdaki trabzan değil, sık iğne ile batıyoruz bu noktaya. Bu şekilde. Bu arada bir eğim oluşturarak şu modeli görüntüyü vermek için zaten arkada da görüyorsunuz arkadaşlar. Ve boşluklarımız yine devam ediyor. Biz şu sıradayız. Bakın şurayı yapıyoruz biz. Sadece 2 sıramız kaldı artık. Bu sırada şimdi sık iğne ile batarak ilerletiyoruz. Sadece bu aralara sık iğne batıyoruz. Ve boşluklarımızı yine devam ettiriyoruz.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yine geldik. Trabzanla burada devam ediyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Yine bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdiki trabzan tepesini sık iğne ile kapatacağım. Bu şekilde bu sıramızı tamamlayacağız arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yok. Sadece şu aralarda trabzanla batmıyoruz. Sık iğne ile kapatıyoruz. Şu arada V boşluklarımızın arasındaki trabzan battığımız kısımları sık iğne ile kapatarak sonuna kadar devam edelim arkadaşlar. Evet, burayı da tamamladık. Bu sırayı da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yine geriye çevirdik. Son iki sıramız artık. Geriye çevirdik. Hemen şurada ve boşluğumuzu ilk trabzanını yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. Genişleyen bir model olduğu için arttırmalarımızı ufak ufak şu şekilde bakın yaptık. Birer zincir arttırarak 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Bakın sık iğne ile battım, yere geldim. Tekrar aynı noktaya sık iğne ile kapatıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aralarda sürekli 10 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve boşluğumuzun bu arttırmış yaptığımız kısma geldik. Yine devam edelim. Bakın bu sırada da hiçbir değişiklik yok. Sadece 7 zincire çıkarttık bu V boşluğumuzu, yine burada sık iğne noktasına sık iğne yaparak 10'ar zincirle sonuna kadar devam edelim. Evet, sonuna kadar geldik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 zincir çektim ve çevirdim. Son sıramızı artık yapıyoruz. Burada trabzanımı yaptım. Şimdi arkadaşlar şöyle geldik. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. zincire şöyle bir tane pıtırcık oluşturuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar tığıma ipimi doluyorum. Buradaki trabzana yine tepeye bir trabzan yaptık. Bakın şöyle şu kısımlarını yapıyoruz. Burada ben 10 zincir çekmiş olmam gerekiyor ya da 9, biraz daha uzun olsun diye daha hoş bir görüntüsü olsun. O yüzden 11 zincir çektim bu sefer ben. Siz onu daha böyle uzun olmasını istemiyorsanız 9 ya da 10 zincirle de yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Tekrar bakın aralarda sık iğne ile battığım noktada şöyle göstermek istiyorum. Tekrar sık iğne ile kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Hemen burada ve boşluğu dediğimiz kısma yine bir trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. zincir içerisine batarak kaydırma ilmeğiyle bir pıtırcık oluşturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Tekrar buradaki trabzan tepesine yine üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir çektim. Hemen aradaki şu sık iğne oluşturduğumuz kısma kapatıyorum. Son sıramızı da bu şekilde ilerletiyoruz arkadaşlar. Bakın örümcek ağımızı tamamladık. Artık kenar bağcıkları ve şu kenarının sık iğnesini yaparak tamamlayacağız bandanamızı. Hemen bu sırayı aynı yaptığım şu 11 zincirle şu V olan boşlukları oluşturuyoruz. Pıtırcıklı kısmını sonrasında aralarda yine zaten 10 zincirle şu sık iğnelerimize batarak devam edelim sonuna kadar.
Evet, sonuna kadar geldik ve bandanamızı tamamladık. Ütülendiğinde çok daha güzel. Bakın zaten şöyle ütülediğinizde güzel, aynı buradaki gibi bir görüntü olacaktır arkadaşlar. Şimdi hemen eklememi yaptım ve 80 zincir çekerek bir bağcık oluşturacağım. Dediğim gibi size az önce 31 santimdi sanırım. Ölçüsünde bir bağcık olmuştu. 80 zincirle yaptım. Siz uzun yaparsanız, yani dediğim gibi kişiden kişiye değişebilir. Daha uzun yapmak isterseniz 90-100 zincir de çekebilirsiniz. 80, özür dilerim. 80 zincir çekerek gelelim. 80 zinciri çektim. Hemen ikinci değil üçüncüye kaydırma yaptım. Burayı kaydırma yaparak aşağıya kadar iniyoruz. Sık iğne ile de yapabilirsiniz siz. Sonuna kadar kaydırma ilmeğiyle her zincir içerisine batalım. Sonuna kadar kaydırma ilmeğiyle yaptık. Bağcığımızı tamamladık. Burada hemen şu görünen iki dalına yine ben bir kaydırma yapıyorum. Düz görünsün diye geçiyorum filenin bandanamızın yan şu trabzan 4 zincirli oluşturduğumuz trabzanlarına. Bu aralara dörder tane sık iğne yaparak ilerliyoruz. Her boşluğa, her file boşluğuna 4 sık iğne. Renk nasıl görünüyor? Çok belirgin olmuyor o yüzden arkadaşlar. İnşallah net anlaşılır, anlatmışımdır. Şöyle dörder tane sık iğne yapıyorum. Normalde yani ekran dışında daha canlı bir bordo, daha tatlı bir bordo yani. Ama bu kamerada bazı renkler dediğim gibi farklı yansıyor rengi. 2, 3, 4. Her boşluğa 4 sık iğne yapıyoruz. 2, 3, 4. Bu şekilde sık iğnelerimizi yaparak şu ortaya kadar gelelim. Şu trabzan kısmına kadar. Buraya kadar yaptık. Dörder tane sık iğne ile şu trabzana geldik. 1, 2, 3, 4. Şimdi arkadaşlar şu araya, yani şunu sıkmayalım. Ben şöyle biraz açtırdım ki şu kenar bandanamız düz dursun. Düz bir görüntüye sahip olsun diye. Bu sihirli halkanın arasını ben sıkmıyorum. Şöyle iki yandan tam düz olarak burayı yakalayıp ortasına bir, iki sık iğne yapıyorum. Yine tekrar bakın arkadaki ipi de burada gizliyoruz. Hemen kenardaki trabzan. 2 de 3 de yapabilirsiniz. Sizin o elinizin sıkılığına göre değişebilir. Şurada bakın şu zincir arasına batıyoruz. İpimizi de gizleyerek 4 tane de buraya, 2, 3, hatta şu araya bakın şöyle yaptık. Şuraya 3 tane de bir deneyeceğim ben. 2, 3, 4, 1, 2, 3. Buraya 3 tane yapacağım. Arkadaki ipimi de yürüterek 2, 3, yine burayı da 3 de olur ama 4'leyelim. Buraya 3 tane yapacağım. Bakın ovalleşmeye başladı. Çünkü buranın şu ara kısmı daha dar olduğu için oraya 3 tane ben yapıyorum. Siz ona göre ayarlayın. Şimdi yine kenarlara 4'er tane sık iğne. Bakın ipimizi burada 1-2 kez daha şu sıralarda gizleyelim. Sonrasında makasla keselim. Gayet sağlam oldu. Arada kaldı. Bakın buraya 3 tane doldum. Daha ideal oldu. 4, 3, 4, 3, 3. Yani sığdığı kadarım diyelim bu boşluğa. Sığdığı kadar sık iğne dolalım. Bakın dümdüz bir görüntüsü oldu. Bu sihirli halkayı arada çok çekersek şöyle bir toplanma, yani daha böyle oval duracaktı. O yüzden ben şöyle kenarlardan düzeltip oraya sık iğne yaptım. Diğerinde 2 tane yapmıştım. Bunda 3 tane yaptım. Hemen şu sonuna kadar gelelim. 4'er tane sık iğne dolarak kenarlara. Buraya kadar yine 4'er tane sık iğne ördük ve tam bakın ilk yaptığımız bu file son, yani file noktasına şuraya kadar yaptık. 4 sık iğnemizi de 80 zincir çekelim. Burada da yine kaydırma ilmeğiyle aşağıya inerek burada tamamlayalım bandanamızı. 80 adet zincir çekiyoruz. Aynı yaptığımız buradaki gibi bağcık yapalım buraya da. Sonuna kadar geldik. Şöyle şuradaki görünen
iki dalına birden de batarak bir kaydırma yapacağım ve zincir içerisine girdim. Burada ipimi kesiyorum ve bandanamızı tamamladık. İpimi temizleyeceğim. Bu haline şöyle görün istiyorum. Şimdi ütü yapacağım ve aradaki farkı göreceksiniz arkadaşlar. Ütü yapıp geliyorum. Dediğim gibi ütüde şöyle düzeltip üzerine bir kalın bir örtü sererek güzel buharlı ütüyle ütüleyip gayet düzgün bir görüntü elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, bakın ütüledim, ütülenmiş hali böyle tiril tiril çok güzel bir model oldu. Bir tık da bakın diğerine göre şimdi üzerine koyacağım. Bu ördüğüm, yani bir tık daha sayısını artırarak ördüğüm bandana. Şimdi diğerinin üzerine koyuyorum. Bakın aradaki farkı bir sıra bile ne kadar fark etti gördüğünüz gibi. Şöyle düz kenarından da bakabilirsiniz buradaki fazlalığa. Bu şekilde bandananızı zaten videoda belirttim nasıl büyütmeniz gerektiğini. Bir bandananın daha sonuna geldik arkadaşlar. Çok keyifli ördüğüm bir model oldu. İnanıyorum sadece zincir çekmeyi bilenlerin bile rahatlıkla örebileceği, örgüye yeni başlayanların, hatta örgüye eğilim olup da yani örgü bilmeyenler bile rahatlıkla yapabilir bu modeli. Ve tüm mevsimlerde kullanılabilecek bir model. Yani yaz kış böyle kot üzerine kombin yapmak isteyenler bunu bel bandanası, saç bandanası olarak kullanabilir. Beni sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak, yorum ve beğeni yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videolarımın devamı için çok önemli. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.